Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de bugün sizlere yeni ürünümüz olan IASDB ile ilgili detayları aktaracağım. Şimdi öncelikle hepimizin kullandığı bir veri tabanı sistemi var. Peki bu IASDB tam olarak nedir ve nasıl bir süreçte ortaya çıktı? Bundan biraz bahsedelim. Kısaca bir cümleyle özetlemek gerekirse IASDB bizim sizlere kendi bünyemizde üretip sunduğumuz nesneleri saklayabilme kabiliyetine sahip platform bağımsız ve ilişkisel bir veri tabanı sistemi. Peki böyle bir sistemi ortaya koymanın sebebi nedir? Biraz aslında bunu geriden alarak değerlendirelim. Birçoğunuzun bildiği gibi bizim kendimize ait bir programlama platformu ve aynı isimle anılan bir programlama dilimiz var. Bu programlama dilini 1997'de ortaya koyduk ve o günden bu yana internet üzerinden çalışan ilk ERP, aynı zamanda yeni teknolojilere hızla ayak uyduran bir altyapı olarak size sunduk. Sizler de Troya platformunun birçok özelliğini kullanıyorsunuz. Gerek kendi geliştirdiğiniz uygulamalarda, gerek Kanias ERP üzerinden. 1997 yılından bu yana aslına bakarsanız teknolojide çok büyük değişiklikler oldu. Ve Troya platformu her zaman gerek kendi geliştirdiğiniz, kişiselleştirdiğiniz uygulamaları, gerekse Kanias ERP'nin standardını sürekli yeni teknolojiye adapte etti. Dolayısıyla sizlerin ve standart uygulamanın teknoloji adaptasyonu için aslına bakarsanız ekstra bir çaba sarf etmenize gerek kalmadı. 97'den bugüne gelirken gerek kullanım pratikleri adına, gerek performans adına birçok geliştirme yaptık. 2019 yılına geldiğimizde de 97'de üretilen, o günün teknolojisiyle üretilen bu altyapı artık paralel işlem yapma kabiliyetine sahip bir sistem haline geldi. Ve bugünün iş süreçlerinin gittikçe karmaşıklaştığı, üzerinde çalıştığınız verinin gün geçtikçe büyüdüğü bir dünyada artık yine hızla çözüm üreten bir ERP sistemine sahip olabiliyorsunuz. Bunu sağlayan temel imkan tabii ki Troya platformu. Peki biz 2019 yılına geldiğimizde acaba database katmanında da, veri tabanı katmanında da sizleri geleceğe taşıyabilecek birçok özelliğiyle güçlendirilmiş bir veri tabanı sistemi sunabilir miyiz? İşte IASDB bu düşüncenin ürünü olarak ilk kez bu eventte sunduğumuz bir veri tabanı sistemi. Peki böyle bir veri tabanı sistemini ortaya koymak istediğimizde bizim için önemli olan konular, başlıklar nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim. Daha sonrasında bunlara ilişkin neler yaptığımıza değineceğiz. Troya platformu ve Kanias ERP ile uyumlu olması gerekiyor bu database sisteminin. Dolayısıyla siz halihazırda kullandığınız bir database sisteminden bu sisteme geçiş yaptığınızda gerek Kanias ERP'nin standardında, gerek yaptığınız özel geliştirmelerde bu değişimi fark etmemeniz gerekir. Bununla birlikte bu sistemin yine günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yüksek performansla çalışabiliyor olması gerekiyor. Yine database sistemlerinden de artık çok daha fazla şey bekliyoruz. Daha önceki sunumlarda bahsedildiği gibi güvenlik anlamında, ölçeklenebilirlik anlamında birçok beklentimiz var artık veri tabanı sistemlerinden. Çünkü veri her geçen gün çok daha kritik bir varlık haline geliyor. Bu noktada biz birçok anlamda acaba sistemin özelliklerini standart bir veri tabanı sisteminden beklediğiniz özellikleri bir tık daha ileri götürebilir miyiz? Ve tüm bunları yaparken de sizlere bir iş çözümü satın alırken toplamda sahip olacağınız maliyeti düşürmek ve toplam harcayacağınız parayı database katmanında da harcadığınız parayı bir şekilde kısabilir miyiz? Belli bir maliyet avantajıyla bunu sizlere sunabilir miyiz? Tüm bu özelliklerle birlikte. Bunu düşünerek IASDB projesine başladık. Peki bu noktada bir veri tabanı sistemi ortaya koyabilmek, sıfırdan bir veri tabanı sistemi ortaya koyabilmek oldukça büyük bir proje. Biz bu noktada yaptığımız çalışmalarda PostgreSQL veri tabanının gerek sunduğu özellikler anlamında, gerekse lisanslama anlamında IASDB için ciddi bir altyapı oluşturabileceğini gördük ve IASDB'yi PostgreSQL veri tabanı sisteminin bir türevi olarak geliştirmeye karar verdik.
Peki, kabaca bahsedecek olursak, PostgreSQL veri tabanından türeyen bir sistem olmak ne manaya geliyor? Bu şu demek, ölçeklenebilirlik anlamında, gösterdiği performans özellikleri anlamında, güvenlik anlamında, kurulum, bakım kolaylığı, performans analiz araçları, bir takım monitoring araçları ve sahip olduğu bir takım teknik imkanların aslına bakarsanız aynıyla yeni sistemde var olması demek. Dolayısıyla PostgreSQL türevi bir veri tabanı sistemi, onun sahip olduğu tüm özelliklere sahip. Peki bu noktada onun ötesine neler sunuyoruz? Biraz da bunlara değinelim. Bunlardan en önemlisi Troja platformuyla uyumluluk. Standart bir PostgreSQL veri tabanı sisteminde gerek kullanım pratikleri açısından, gerekse sahip olduğunuz uygulama kodları ve veri tabanına ilişkin tablolar anlamında bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. IAC-DB bunların hepsine çözüm üreten bir veri tabanı sistemi. Dolayısıyla gerek tablo tanımlarınız, gerek mevcut Troja kodları anlamında herhangi bir değişiklik yapmaksızın veri tabanı sisteminizi yenilediğinizde kullanıcılarınız herhangi bir kesintiye uğramaksızın çalışmalarına devam edebilecekler. Peki bu uyumluluğun ikinci aşamasına geçtiğimizde kullanım pratikleri. Yani kullanıcı seviyesinde eğer A veri tabanını kullanıyorsam IAC-DB'ye geçtiğimde kullanıcıların bir farklılık yaşar mı? İşte IAC-DB yine gerek küçük büyük harf duyarlılık, gerekse lokalizasyon anlamında, gerekse kullanıcıya sunduğu performans anlamında PostgreSQL'in bir takım kısıtlarını ortadan kaldıran bir veri tabanı sistemi. Ayrıca performans konusunda da bir takım iyileştirmeler yaptık. Bunların en önemlisi GPU üzerinde çalışma. GPU birçoğumuzun bildiği gibi grafik işlemci anlamına gelir. Ve grafik işlemciler alışılmış işlemcilerin ötesinde çok daha fazla bir işlem kabiliyetine sahiptir. İşte IAC-DB de GPU üzerinde çalışarak sizin ihtiyaç duyduğunuz performansı sizlere sunuyor. Tabii ki bu noktada şunu da söylemem gerekir. GPU üzerinde çalışmak opsiyoneldir. Dolayısıyla isterseniz GPU'nun paralel çalışma işlem kabiliyetinden faydalanabilirsiniz. İstemediğiniz takdirde zaten IAC-DB'nin engine'i sunulan halihazırdaki üzerinde çalıştığı donanımın tüm çekirdeklerini kullanarak paralel bir şekilde işlemlerinizi yürütecektir. Bunun dışında kattığımız ek özelliklerden bir tanesi indeks kullanımı. IAC-DB engine'i doğru indeksi seçerek sizin çağırdığınız verileri en hızlı şekilde sizlere aktaracak şekilde bir takım indeks optimizasyonları içeriyor. Bunların yanında daha minör olarak düşünebileceğimiz birçok performans geliştirmesi var. Peki IAC-DB'yi aldınız, kullanacaksınız. Bunun geleceği ne olacak? Ve IAC-DB standart bir PostgreSQL'e göre destek anlamında neler sunuyor? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki IAC-DB tıpkı Troja platformunun 97'den başlayıp bugüne kadar geliştiği gibi yeni ihtiyaçlara hızla cevap veren bir veri tabanı sistemi olacak. Gerek performans ihtiyaçlarınızda, gerek lokalizasyonla ilgili gereksinimlerde, gerek yeni özelliklerde sürekli bizim geliştireceğimiz ve sizlere sunacağımız bir veri tabanı sistemi olacak. IAC-DB'yi daha fazla öğrenmek istediğinizde bizim İVA bünyesinde sunduğumuz eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Yine bizden destek alabilirsiniz. Ve tıpkı ERP çözümünüzde destek aldığınız gibi veri tabanı katmanında da bizim danışmanlık faaliyetlerimizden faydalanabilirsiniz. Peki genel çerçeveye bakacak olursak bir PostgreSQL vardı, onun sunduğu bir takım özellikler vardı. IAC-DB'de biz bir takım özellikler getirdik. Peki bu veri tabanı sistemi sizlere genel olarak ne sunuyor? Birkaç başlık altında bunlara da değinmeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi güvenlik. Güvenlik anlamında IAC-DB çeşitli kimlik doğrulama yöntemleri sunuyor. Bunlar şifre tabanlı olabilir, sertifika tabanlı olabilir vesaire. Bunun dışında tablo bazında, view bazında, satır bazında, sütun bazında bir takım yetkilendirmeler tanımlayabilirsiniz IAC-DB üzerinde. Donanım ve uygulama düzeyinde şifreleme yapabilirsiniz. Dolayısıyla kimsenin başına gelmesini istemeyiz ama verileriniz bir şekilde inject edildiğini düşünelim. Veri tabanı sisteminiz bu inject edilmiş verilerin başka sistemde çalışmasını engelleyecek şekilde bir takım donanım seviyesinde şifreleme kabiliyetlerine de sahip. Yine SSL desteği de güvenlik başlığı altında değinebileceğimiz noktalardan bir tanesi.
Peki performans konusunda neler sunuyor? Öncelikle ölçeklenebilir bir yapıya sahip. Ölçeklenebilir yapı şu manaya geliyor. İlk etapta küçük başladığınız ve sonrasında ihtiyaçlarınıza göre başarımını artırabileceğiniz bir altyapı sunuyor. Bu ölçeklenebilir yapı aynı zamanda çok ciddi başarım ihtiyaçlarınıza da cevap verecek bir altyapıyı sunuyor. Bunların da detaylarına ileride değineceğiz birkaç başlık altında. Bunun dışında zaten hali hazırda mimarisi gereği düşük sistem kaynaklarıyla, yani yapacağınız düşük donanım yatırımlarıyla çok daha yüksek performans elde edebileceğiniz bir mimariye sahip. Ayrıca klasik veri tabanlı sistemlerinden farklı olarak bir takım indeks tiplerine sahip. Bunun dışında gerek SQL düzeyinde gerekse konfigürasyon düzeyinde bir takım verilerinizi ya da süreçlerinizi takip edebileceğiniz çeşitli performans analiz araçlarına sahip. Dolayısıyla size nereye odaklanacağınızı da aslında söyleyen araçları sunuyor. Bunun dışında yine kurumsal düzeyde kullanan ya da database sistemini ileri özelliklerini kullanmak isteyen birçok firma için table partitioning gibi artık ileri düzeyde tanımlanabilecek bir takım özellikleri de içeriyor. Tabii ki burada hepsini sunulan, performans anlamında sunulan tüm özelliklerden bahsetmek çok mümkün değil. Ama table partitioning bunun en ileri örneklerinden bir tanesi olarak buraya ekledik. Tabii ki güvenilirlik de artık önemli. Sürekli gerek sahadan veri topluyorsunuz, gerekse kullanıcılarınızın girdiği veriler var. Bu sistem sürekli ayakta olmalı. Bu anlamda IAC-DB bir clustering altyapısı sunuyor ve bunu yaparken en ileri konfigürasyonlardan biri olan birçok node üzerinden yazma yapabileceğiniz multi-master senkronizasyon özelliğini sunuyor. Yine yük dengeleme, tablo başına replikasyon yapabileceğiniz, full ya da incremental olarak backup alabileceğiniz bir altyapısı var. Yine yedeklerinizden hızla dönebileceğiniz kolay bir recovery altyapısı sunuyor. Ve bunu yaparken aynı zamanda gelişmiş izleme araçlarıyla sisteminizin şu andaki durumunu takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Peki bunlar dışında başka ne tür özellikler var? Yine full text search, trigger'lar sistem tarafından desteklenen yapılar arasında. En önemlilerinden birkaç tanesine gelince bizim de gelecek projelerimizle üzerinde sıklıkla durduğumuz konulardan bir tanesi sistemin NoSQL desteğinin olması, JSON, XML desteklemesi ve nesneleri tutabilmesi. Klasik ilişkisel veri tabanı sistemleri bildiğiniz gibi tablo olarak verileri saklar. IAC-DB özel veri tiplerini de saklayabilecek, dolayısıyla nesneleri de saklayabilecek bir altyapıya sahip. Bu da üzerinde çalıştığımız yapay zeka gibi bir takım platformlarda kullanılabilecek ek bir özellik. Bunun da detayına birazdan değineceğim. Bunlarla birlikte bir de halihazırda kullandığınız sistemden IAC-DB'ye geçişiniz sırasında kullanabileceğiniz kolay veri transferi yapabileceğiniz araçları da yine IAC-DB bünyesinde bulabilirsiniz. Şimdi IAC-DB'nin ne olduğundan bahsettik. PostgreSQL'e ek olarak neler sunduğundan bahsettik. Bir de IAC-DB ile alakalı neler gelecek ileride, bizim bu konuda ne gibi bir vizyonumuz var, bunlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi performans. Az önce de bahsettiğim gibi artık çok daha fazla veriyi saklamak, işlemek durumundayız. Ve çok daha gittikçe karmaşıklaşan süreçlerimiz var. Ciddi bir rekabet var, çok daha hızlı karar vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün ciddi bir performansa ihtiyacınız var. Söz gelimi bundan birkaç yıl sonra bunun çok daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Tabii ki bunun için de bir takım yatırımlar yapmanız gerekecek. İşte bunları mümkün olduğunca kısacak şekilde biz de IAC-DB'nin performansını sürekli geliştireceğiz. Bunun bir örneği biraz önce de bahsettiğim gibi Troya platformunda yaptığımız geliştirmeler olarak düşünebilir. Bu performans iyileştirmelerinin en önemli aşamalarından bir tanesi sistemin in-memory çalışabiliyor olması. Sistemin in-memory olarak çalışabiliyor olması şu manaya geliyor bizim için. Verilerinizin dosya sisteminde değil, daha doğrusu veri tabanınızın tuttuğu verilerin diyelim, dosya sisteminde değil, memory üzerinden bunu isteyen sistemlere gönderilmesi. Kanya CRP'de bir arama yaptığınızı düşünün. Bu verileri gidip dosyadan değil de memory'den getirdiğini, dolayısıyla çok daha hızlı cevap verdiğini düşünün. Tabii bunu yaparken yine mevcut Troya kodlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız
bir altyapı üzerinde çalışıyoruz. IAC-DB'yi geliştirmek istediğimiz, ona daha sizler için değer katacak özellikler katmak istediğimiz noktalardan bir tanesi IoT konusu ve büyük veri konusu. Bu da şu demek, aslında artık sahadaki cihazlarınızdan çok yüksek frekansta veri geliyor. Dolayısıyla bunları sakladığınız sistemin çok daha hızlı cevap verebiliyor olması lazım. Yine IAC-DB üzerinde bu konudaki ihtiyaçlara da cevap verecek çalışmaları yapıyoruz. Bugünün çok popüler konularından bir tanesi yapay zeka. Biz de yapay zeka konusunda ilk etapta kullanıcıların yaptığı hareketleri dinleyen, bunlarla bu verileri kullanarak öğrenen ve kullanıcıları asiste edecek, onlara bir takım öneriler sunacak bir altyapı üzerinde çalışıyoruz. Bu altyapının ilerleyen dönemlerde artık bir takım kararları kendisinin verdiği bir sistem haline gelmesini planlıyoruz. İşte IAC-DB de bu altyapı için database katmanında gerekli fonksiyonları sunacak. Peki bu yeni bir ürün, ben buna nasıl erişebilirim diye düşünüyorsanız eğer, öncelikle bizim canlı test uygulamamızın zaten bir süredir IAC-DB üzerinden çalıştığını söyleyebilirim. Siz de canlı test uygulamasına erişerek aslında IAC-DB üzerinde çalışan Kania CRP'ye erişiyor olabilirsiniz. Bunun dışında ilgili arkadaşlarımızdan test kurulumu talep edebilirsiniz. Eğer IAC-DB konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, teknik düzeyde bilgi sahibi olmak isterseniz, yine bünyemizdeki Business Akademi'den database katmanı konusunda, IAC-DB konusunda gerekli eğitimleri alabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse, IAC-DB bizim sizlere sunduğumuz ve kurumsal olarak ihtiyaç duyduğunuz birçok şeyi karşılayan, size veren ve bunu yaparken de düşük maliyetlerle bunu yapmanızı sağlayan bir veri tabanı sistemi. Ve gelecekte planladığımız yapay zeka gibi bir takım altyapılarında sizlere sunan veri tabanı sistemi olacak. Şimdi bu noktada veriden bahsettik, veriyi saklamaktan bahsettik. Tabii bu veriyi artık bilgi haline dönüştürmek için de bir çözümümüz var. Bunu aktarmak üzere arkadaşım Burak Bayraktar'ı buraya davet ediyorum. Herkese verimli bir etkinlik diliyorum. Teşekkür ederim.